Şekillerin, renklerin, desenlerin, etrafımızdaki, daha doğrusu çeşitli enerjilerin bizim üzerimize herhangi bir etkisi var mı acaba? Kıyafetlerimizin, giysilerimizin üzerindeki motiflerin, yazıların acaba bizde ne etkiler oluyor, değil mi? Gelin bunlara bakalım ve bunlarda yapacağımız çeşitli değişiklikler, dönüşümlerle hayatımıza ne dönüşümler yapabiliriz? Bunların da kısa bir matematiğini gözden geçirelim. Diyelim ki bir kıyafet seçimi yapacaksınız ve kıyafetinizde önce ne yapıyorsunuz? Bir renklerine bakıyorsunuz. Eğer o gün mesela mavi, işte diyelim ki daha hani üst çakra renkleri, mor, diyelim ki lacivert, yeşil tonları vesaire gibi baktığınızda aslında bunlar dikkat ederseniz sakinleştirici tonlar. Daha mesela yeşil daha kabul, işte mavi daha böyle gevşetici veyahut işte yukarıya doğru gittikçe hani o gökkuşağının renk skalasında daha böyle soft renklere gittikçe daha sakin, daha yumuşak renkler. Mesela mavi ne yapıyor? Bir taraftan ifade enerjisini yükseltiyor ama bir taraftan da sakinleştiriyor. Onun için nasıl biliriz? Erkek çocuk odaları mavi olur. O zaman mavi renk erkek rengi, hayır değil aslında. Erkek sakinleştirici olduğu için eril bir enerjide sakinleştiriyor. Kız çocuk rengi pembe kırmızı tonları, hayır değil aslında. Kırmızı daha dişil ve daha yatay olanı daha fazla aktive edebilmek için, hareketlendirebilmek için kullanılıyor. Böyle şimdi bir basit matematikle baktığımızda göreceğiz ki eğer o gün daha dingin, daha sakin, ifademizin böyle sakinlikle akabilmesi için mavi tonu tercih ediyoruz. Bakın şimdi ben de bugün mavi ton kullanıyorum ki boğaz çakrası rengi sizlere güzel ifade edebileyim, şifayla aktarabileyim bu enerjileri. Peki bir kişi sürekli siyah giyiyor. O kadar korunmaya ihtiyacı var. Su elementiyle ilgili, aynı zamanda su elementinin enerjisi. Su elementiyle ilgili ne yapıyor? Bir şekilde oranın hem korumasını, çeşitli korku ve endişelerinden dolayı etrafına belki bir muhafaza yapıyor. Ama aynı zamanda da işte sürekli siyah giyiliyorsa da ne yapıyor kişi? O korku enerjisi artık o kadar muhafaza yapıyor ki kendisine bir kafes yapıyor. Böyle bir yapı ama bu taraftan şimdi şekillerle ilgili bakalım. Mesela hapishanelere aklınıza getirin. Yatay çizgili kıyafetler giydiriliyor değil mi? Daha şimdi bir kısım kişiler diyor ki işte yatay çizgi giydiğimiz zaman kilolu gösteriyor, onun için giymiyoruz. Hayır. Yatay çizgiler adı üzerine yataylaştırıyor, yani sakinleştiriyor. Ama sizi çok hareketli olduğunuz bir gün yatay sakinleştirecek, dinlendirecek. Öyleyse mesela pijamalarda yatay, yani gece için kullanmak için yatay tercih edilebilir. Peki pijamalarda dikey olursa enerji akışını hızlandırıp sizi hareketlendireceği için bir pijamanın, yani yatarken yatayda giymeniz gereken bir şeyin çizgili olması doğru değil. Hani bizim Anadolu'da vardır biliyorsunuz, eski böyle çeşitli komedi şeylerine falan da giyerler. Düz çizgili pijamalar. Hayır, çizgili pijama dikeye geçirir ama hani onu açık maviyle ya da çok böyle sakinleştirici, dinlendirici, çok soft bir renkle belki dengeleyebiliyorsunuz ama yine de aktive etmek üzere bir şey çizgili. Yani enerjinin akıp gitmesi üzerine. Peki kareler, yani işte kareli çeşitli kıyafetlerde ise bu sefer bir gelen enerjiyi oraya muhafazaya almak, yani bir Faraday kafesi gibi o kafesin içerisine alıp hapsederek aslında size bir koruma yapmak üzere bunu teşkil ediyorsunuz. Şimdi Anadolu kilimlerinde desenlerine dikkat edin, mesela bol miktarda ne vardır? Çapraz kareler vardır. Şimdi bu çapraz kare çok önemli. Çakralarla ilgili çalışmalarımızdan da arkadaşlar hatırlayacaklar. O enerji sistemlerinin üzerleri bu çapraz karelerle örülerek bir tamamlanma oluyor. Ve hem aşağı hem yukarıya doğru bu enerjinin tamamlanması, onun için hani bu baklava desenleri önemli, kıymetli ve
enerjiyi hem yukarıya hem aşağıya doğru da arttırıcı etkiler. Peki diyelim ki evinizde çeşitli eşyalar var. Eğer size doğru dönük üçgenler, kareler, sivri köşeler varsa bu sizlerin üzerine yöneltilmiş çeşitli enerji ve frekanslardır. Ve bunlardan özellikle önlerine ya yumuşatıcı ya da sizle arasına başka eşyalar, objeler koyarak özgürleşmeniz ya da buna neden ihtiyaç duyduğunuzu anlamanız bu anlamda önemlidir. Evinizin de etrafına bir bakın. Çeşitli şekiller göreceksiniz. İşte bazı kare apartmanlar, dikdörtgen apartmanlar, dairesel apartmanlar, çok daha uzun olanlar, çok daha kısa olanlar. Bunların her bir tanesi sizin şuur altınıza bazı mesajlar verip hem ruhsal rüyanızı hem seyrettiklerinizi hayata adapte ederken kullanabilmek ve yaratabilmek, yansıtabilmek için seçimleriniz olacaktır. Öyleyse evinizin etrafındaki şekillere, renklere dikkat edeceksiniz. Eğer hoşunuza gitmeyen orada diyelim ki bir renk ve şekil varsa oraya da bir çiçek koyun, bir obje koyun. Beğenmediğiniz bir manzaranın içeriye aktarılmasına engel olun. Mesela özellikle şu sıra kentsel dönüşümler çok fazla. Biz de şimdi kentsel dönüşümler diyarı İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde şimdi diyelim ki sağımızda, solumuzda, önümüze bakıyoruz bazen yıkılan şeyler var. Hemen onların önüne bir çiçek koyuyoruz, bir enerji frekansı koyup o yıkım enerjisine bir şekilde dönüştürmek üzere de bazı etkiler yapıyoruz. Aynı şekilde diyelim ki bir apartmanın size doğru bir sivri çıkıntısı var, bir köşesi var. O köşeden gelen enerjiler içinde mutlaka yansıtıcı. Önce tabii her zaman şuna bakın. Benim bu enerjiye niye ihtiyacım var? Neden dolayı şimdi tam böyle bir apartmanın ya da evimin bir kolonunun bir köşesi bana doğru dönük? Bununla ilgili bakın ve onu dönüştürmek ve iyileştirmek üzere bir adım atın. Özellikle yattığınız yerlerde çatı katlarıysa ya da bir kolon varsa bu yükü, bu ağırlığı taşımaya niye ihtiyaç duyduğuna bak. Hayatından bir şekilde o yük ve ağırlıklardan özgürleşmeye niyet et. Ama diğer taraftan da orayı temizlemekte fayda var. Mesela birçok karı kocanın ilişkisinin olumsuz yönde olmasının sebeplerinden bir tanesi yatak odası renkleridir. Yatak odası renklerinin iyi ayarlanması, orada o çakralardaki frekansların kullanılması esastır. Yok eğer siz beyaz bir yatak odası yapıyorsanız, beyaz metal rengi ölüm rengidir. Hani hatırlarsanız metal bağırsaktı ve ölüm beyazdan ve bağırsaklardan geliyor dünyaya, hayata, bedene. Şimdi buna neden ihtiyaç duyduğunu bilerek bak. Salonda ne renk kullanıyorsun? İşte diyelim ki bunlarla ilgili tabii çok daha uzun yine videolar yapacağız ama özellikle şunu anlamamız önemli. İşin matematiğini, mantığını kavrayarak bu yolda araştırmalar yapın. Diyelim ki eve girdin. Eve girdiğin zaman neyle karşılaşıyorsun? İlk ne görüyorsun? Bu önemli. Ve özellikle hani evlerinizi böyle sihirle iyileştirme ile ilgili bir videom var. Oralarda şunları biz yapmıştık. Köşelerinizi hani böyle beyaz dumanlarla temizlemek, çeşitli frekansları iyileştirmek, evlerinizi, odalarınızı dengeleyebilmek üzere oradaki fazlalıkların azaltılarak farklı sistemler yapılması, hatta bir de sarkaçla özellikle hani odalarınızın çeşitli noktalarının enerjilerini dedik tespit edip oralarda gösterdiğimiz özel bir metot vardı. O metodu da kullandığınızda göreceksiniz ki bayağı iyi sonuçlar alacağız. Bayağı iyi iyileştirmeler ve yenileştirmeler yapacağız. Onun dışında arkadaşlar diyelim ki bir tişört, bir kıyafet giyiyorsunuz ve bunun üzerine bir şey yazıyor. İşte diyelim ki markası, işte amblemi. Şimdi şunu diyebilirsiniz, ya ne alakası var? Ben böyle bir şekli, böyle bir bilmem neyi seviyorum ve ondan dolayı giyiyorum. Hayır. Senin önce ona bir ihtiyacın var ve o ihtiyaçla o kıyafeti, o rengi, o yazıyı kullanıyorsun. Öyleyse o yazıya neden ihtiyacın olduğuna bak. O şekle, o renge neden ihtiyacın olduğuna bak. Aç gardırobunu,
hangi devirde hangi ihtiyaçla neleri almasın bunları bir daha gözden geçir. Ayakkabından diyelim ki aksesuarlarına kadar her bir tanesinin belli bir ihtiyaçla geldiğini göreceksin. Tabii ki özellikle kolyeler, yüzükler, bilezikler bunlar tabii çok önemli. Buradaki özellikle olumlu ya da olumsuz frekanslar, taşların frekanslarının ya da işte diyelim ki oradaki renginin ya da diyelim ki elmas ama beyazı var, siyahı var değil mi? Bir sürü renklerle hangi frekansta o elması takacaksın ki çok yüksek bir frekans. Evet, zaten çıkışından tutun birçok aşamaya kadar çok önemli bir şey var. Süreci var. Ya da diyelim ki bir safir, bir yakut. Bunlar nerede ne işe yarıyor? Her birinin özellikle renklerinin çakralarla bağlantısına, taşların yoğunlaşma ve sertliklerinin de enerji güçleriyle bağlantılarını hatırlayın ve bunlarla ilgili yine sadece taşla ilgili bütün taş frekansları ilgili bir video yapacağız büyük ihtimalle. Bu 5 dakikalık, 10 dakikalık videolara böyle hızlı bazı şeyler aktarmaya çalışıyorum. Ve evlerinizdeki özellikle tuzların, taşların kendi duygu ve düşüncelerinizle de aynı zamanda temizleneceğini ya da sizin olumsuz duygu ve düşüncelerinizin de taş, tuzlar ve eşyalar tarafından emilip absorbe edilerek tekrar size sunulacağını hatırlayın. Öyleyse mekanlarınızda güzel konuşun, güzel ifadeler bulundurun. Kılığınıza, kıyafetinize herhangi diyelim ki bir kıyafeti giydiniz. O kıyafet olumsuz bir şeye şahitlik etti. Ya onu temizleyin, enerjisini iyileştirin ya da o kıyafeti atın ya da birilerine verin, işte ihtiyacı olan birileriyle paylaşın. Çok eski kıyafetleri evinizde tutuyorsanız, eski eşyaları evinizde tutuyorsanız onların enerjilerini asla tutmaya çalıştığınızı hatırlayın ve onların enerjileriyle bağ keserek bazen bırakın ihtiyacı olan birisi alsın. Gardırobunuzu, eşyalarınızı tabii ki daha önemlisi duygu ve düşüncelerinizi yenileyerek yeni döneme geçiş yapalım ve şimdilik sevgilerimle görüşme dileğiyle hoşça kalın.